Değerli misafirler, hepiniz ikinci piyano günlerinin 4. oturumuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası eğitmenlerin ustalık sınıfları, dersleri ve katılımcıların verdikleri konserler ile gerçekleştirdiğimiz piyano günleri bu yıl pandemiden dolayı online seminer dizisi olarak düzenlendi. Bu yılki etkinlik haftasında müzisyenlerin eğitimi, yorumlama üzerine çeşitli yaklaşımlarla birlikte meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri problemler ve bu problemlerin nasıl aşılabileceği üzerine yapılan araştırmaları içeriyor. Bu akşam Scarlett Kerr ve Celeste Watson bilinen nadir sakatlık önleyici klavye tekniklerinden birini içeren Lister-Sync metodu üzerine konuşacaklar. Sunum sırasında duyacağınız terimlerden bazıları biyomekanik, yani fizik kurallarının insan bedeni kullanımına uygulanması, somatik eğitim, kişinin kendi duyum ve hissiyatını, farkındalığı öğrenmesi ve optimal dinamik iskelet dizilimi olacak. Scarlett ve Celeste sakatlık önleyici tekniğin 4 büyük öğesini açıklayıp örnekleyerek önümüzdeki oturumlarda yani ikinci piyano günlerine Amerika'dan katılan konuklarımızdan duyacağımız farklı yaklaşımlar için gerekli bilgileri size bu oturumda sunmuş olacak. Yani devam eden günlerde 2-3 etkinlik bu akşamki oturumla beraber aslında temeli atılmış olacak gibi. Sunum esnasında zaman zaman oturarak veya kalkarak bazı hareketleri deneyimlemeniz istenebilir. Yalnız sizi rahatsız edecek hiçbir şeyi yapmamanız gerektiğinin de altını çizmek istiyorlar. Yani hali hazırda bir probleminiz varsa, bir fiziksel bir rahatsızlığınız veya bir sakatlığınız varsa bu hareketleri denemeyin. Ama bir sorununuz yoksa mutlaka bunları uygulamanız da öneriliyor. Vücudunuzu keşfetmek için ve anlamak için sizi bu sunumu davet ediyoruz. Şimdi bu akşam ben önce bir sunumun işleyişinden kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Sunum İngilizce olarak gerçekleşecek ve daha sağlıklı anlaşılabilmesi için önceden hazırlanmış bir sunum şeklinde yayınlanacak ve Ekin Cemre Üstüner'e de buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyorum ve bu İngilizce çevirileri, Türkçe çevirileri ve sunumun gerçekleşmesinde bize olan katkılarından ötürü. Altyazılı bir şekilde izleyeceksiniz ve daha sonra sunumun sonunda sormak istediğiniz sorular olursa da hem chat bölümünden ya da isterseniz söz hakkı isteyerek kendileriyle iletişime geçebileceksiniz. Ben sözü daha fazla uzatmadan sunum için sizleri davet ediyorum. Thank you so much for attending our presentation. We are excited to share how research in biomechanics, somatic education, and neuroscience can affect the health and performance of the classical musician. As musicians, we have the greatest job in the world. We get to share music with the people around us. But sometimes during this process, we may encounter difficulties. We might be dissatisfied with our tone and touch control. We might be struggling with accuracy in large jumping passages. We may feel physical discomfort or pain at our instruments. Many of these frustrations can be helped by viewing ourselves as artist athletes. Like ballet dancers, figure skaters, and gymnasts, musicians engage in coordinated physical movements to create an aesthetic experience. We also often begin our training at an early age. We also consistently perform in a competitive atmosphere. Even though we share so much in common with other artist athletes, we often don't think of ourselves as artist athletes. Maybe because our movements are relatively small compared to a dancer's, or because our artistic purpose is to create sound rather than accomplish a physical feat. Other artist athletes have technology to analyze and improve technique and form. They have well-funded fields specializing in injury prevention and recovery. They also have separate rating systems for technique
and aesthetics. The successful 21st century musician can enhance their artistic potential by using biomechanics, somatic education, and neuroscience to produce a more artistic performance like our colleagues in other artist-athlete fields. We also need to understand that the relationship between our cognitive, physical, and emotional health is imperative for long, fulfilling, and healthy careers. Because musicians are artist-athletes, understanding and embodying kinesthetic awareness, optimal skeletal alignment, and efficient muscle use during musical training helps musicians maximize their potential without risking their physical health. One method that is rooted in scientific research into these principles is the Lister-Sink method, developed by Dr. Barbara Lister-Sink, a world-renowned pianist and pedagogue. The Lister-Sink method is a research-validated, step-by-step system for teaching the sensations and coordinations of healthful, injury-preventative keyboard technique from the foundational level of sound production to the most advanced repertory. It assumes that playing a keyboard is an activity of the whole body, not just the arms, hands, and fingers. The ultimate goal is to help students of all ages attain the highest levels of musical expression and to experience joy in music making. The Lister-Sink method was developed by Dr. Barbara Lister-Sink, an internationally acclaimed pianist and teacher. She holds the Prix d'Excellence from the Utrecht Conservatory and an EDD from Columbia University. A former member of the artist faculty of the Eastman School of Music, she is now currently artistic director of the Salem College School of Music and directs the graduate music program. Her piano teachers include Edith Flatiner-Gross, John Duke, and Guido Agosti. Lister-Sink is acknowledged as a global leader in injury-preventive keyboard technique. Her video, or DVD, Freeing the Caged Bird, developing well-coordinated injury-preventive piano technique, and was praised as, quote, a monumental work by pianist Vladimir Ashkenazy. Lister-Sink has helped develop thousands of keyboardists from around the world and help them remove technical obstacles to their musical development. The Lister-Sink method is specific to keyboard players. However, principles of injury-preventative keyboard technique can be applied to students of all instruments. Today, we'll start by defining some terms, and then we'll discuss 4 foundations of injury-preventative, well-coordinated technique. Let's start with biomechanics, or why cooperating with physics can make you a better artist. Biomechanics is what the laws of science can tell us about movement, and as musicians, we do a great deal of movement. In this video, you'll see an interview with a team of scientists who work with championship figure skaters. These scientists film and analyze the skaters' movements to see how they can move more efficiently so they can achieve a maximum amount of rotation in their spins. Listen and watch to see if you can figure out which physical action helps the skater spin faster with more revolutions. These are all skaters from the U.S. Figure Skating Association. They come here to try and augment their performance, whatever jump they happen to be working on, that they can almost do it, but they just can't quite get there. And what this process allows them to do is sort of get that little extra competitive edge by actually analyzing the biomechanics of their jump. In order to define the most accurate biomechanical model, we need to identify all of the body segments, so the arms, the legs, the chest, the trunk. With those markers, we can recreate their body so we know where it was at any point in time on the ice and how it moved. Once we've obtained that data and cleaned it, we can then use it in a simulation. So when the skater's in the air and they're jumping, we can then look at their position and then find a more optimal position for them to get into so that they have a higher probability of landing the jump.
The scientist tells the skater that if they hold their arms closer to their body, they will spin faster and complete a greater number of revolutions. In competition, this small change in the skater's movement makes a huge difference. As musicians, we are small muscle athletes. The muscles in our hands, arms, and torso are working rapidly to strike tiny targets in front of us. The brain is calculating speed, distance, force, and momentum, and timing all of our motions so that they happen at exactly the right time. Studying the biomechanics of how our bodies move at our instruments can help our brain learn the most efficient means of meeting each deadline exactly on time. Now that we've defined biomechanics, let's move on to somatic education. Somatic education retrains our brain and body to notice and release this unnecessary muscle tension. When this unnecessary muscle tension is released, our movement and posture improves and we can experience less pain. This is adapted from the Somatic Movement Center. When our bodies are holding a lot of unnecessary muscle tension, there is a lot of activity in the brain creating and maintaining that muscle tension. This leaves less brain space free for focusing on creativity and artistic expression during practice and performance. Somatic education is how you change your habitual movement patterns. The skater in the video was already an excellent skater with thousands of hours practicing spins. The habit pattern of spinning with her arms too far away from her body is deeply ingrained in her brain. One effective way to change her movement habit is for her to sense in her body the feeling of holding her arms away from her body, and then to sense the feeling of allowing the arms to be close to her body. Then, as she spins, she can focus on the feeling of the arms close to her body. The process of feeling these physical sensations will help her build the new movement habit and make the new movement habit permanent. Many times, our movement patterns are so subtle and so deeply ingrained that it's helpful to have someone trained in somatic education help us learn what feels the most smooth and efficient for our bodies. Some of the most well-known methods of somatic education are the Alexander technique, body mapping, somatics, and the Feldenkrais method. I personally found that somatic education was one of the most important parts in my recovery from injury. Somatic education is one thing we can use to build efficient movement patterns in our lives and at our instruments. Another tool we can use is neuroscience. The field of neuroscience examines the structure and function of the human brain and nervous system. This definition is taken from Psychology Today. Neuroscience can help us understand how our brain learns new movement patterns. Understanding how to lay these movement patterns efficiently at the beginning of practice can affect the amount of time needed to learn and master skills pertaining to performance. Ekin will share practical ways to use neuroscience and neuropedagogy in the practice room during her session later this week. Biomechanics, somatic education, and neuroscience are important for understanding the foundations of injury preventative technique. The four foundations of injury preventative technique are 1. Kinesthetic awareness, 2. Efficient muscle use, 3. Optimal dynamic skeletal alignment, and 4. Understanding how much effort is necessary to produce sound at your instrument. The first foundation of injury preventative technique is kinesthetic awareness. Kinesthetic awareness is feeling and being aware of your body's movement. Often our movement patterns are so habitual that we don't know what movement habit may be causing pain. Closing your eyes and listening to your breath can help you listen to your body and feel
how your body moves or is feeling. Sometimes laying on the floor with a pillow to support your neck and tuning into your body can also increase your kinesthetic awareness. Sometimes slow, gentle movement done as you listen to your breath can help you feel the sensations that your body is sending back to your brain. Feeling and noticing these sensations is kinesthetic awareness. Somatic education is one of the most important things we can do to increase our kinesthetic awareness. Let's take a moment now and tune into our body. Bu noktada durduracağız ve Q-Sheet 1 olarak gördüğünüz, ekranda gördüğünüz şeyi birebir yapacağız ki ekrana bakmak veya altyazı okumak zorunda kalmayın. Ben size adım adım bu somatik eğitimin ilk adımlarından biri olan Q-Sheet 1 rutini için size yardımcı olacağım. Do you want to say anything about Q-Sheet 1? Or do you just want to go ahead and do it? Okay. Öncelikle insan olarak yaptığımız en doğal şeye odaklanmanızı isteyeceğim. Yani nefesiniz. Odaklanmanızı istediğimde yapmanızı istediğim şey değiştirmeniz değil, nefesinizle alakalı herhangi bir şeyi. Ama ne olup bittiğini sadece fark etmeniz. Yani hiçbir şeyi değiştirmek için uğraşmayın. Gözlerinizi kapatabilirsiniz, gözlerinizi açık tutabilirsiniz. Ama üçümüz burada sizinle beraber bunu yapacağız. Nefesinize odaklanın. Piyanistler olarak veya her gün yaşadığımız bilgisayar başındaki hayatta yaptığımız en bilinen şey oturmaktır. Ama özellikle piyano başında hareketi özgürleştirmek ve rahatlatmak için Q-Sheet 1 bizim için çok önemli bir adımdır. Ve bunda oturma kemiklerinin nerede olduğunu bilmek çok önemli. Ellerinizin üzerine oturarak oturma kemiklerinizi hissedebilirsiniz. Sitting bones. So while sitting on your hands, you can actually sense. 2 tane sivri uçlu kemik hissedeceksiniz. Bunlar oturma kemiklerinizdir. Oturma kemiklerinizin üzerinde olabilmek için ne çok önde olacaksınız, ne çok arkada. Çok arkada oturursanız, piyano koltuğu için de aynı şey geçerli. Genelde bacaklarınızdan destek alıyorsunuz demektir. Biraz daha uca doğru oturduğunuzda ve daha sert bir yüzeyde oturduğunuzda oturma kemiklerini hissedip hareket alanınızı geliştirmiş olabilirsiniz de gövdenizin geri kalanı otomatik olarak dizilmiş olacak. Oturma kemiklerinizi bulduktan sonra önce sağa ve sola doğru hareket etmeye başlayın. Ve hatırlayın, eğer sizi rahatsız eden herhangi bir hareket varsa yapmıyorsunuz. Ondan sonra öne arkaya doğru üst bedeninizi tek bir parça olarak düşünerek hareket edin. Üçüncü adım, omurganızın doğal olarak yaptığı hareketin olmasına izin vermek. Omurgamız doğal olarak nefes alınca kısalır, nefes verirken uzar. Şaşırmıştım bunu ilk öğrendiğimde çünkü öteki türlü olduğunu sanıyordum. Nefes alınca uzadığını ve nefes verince kısaldığını düşünüyordum. Değilmiş. Bunun olmasına izin vereceksiniz. Tekrar baştan başlayacağız. We're going to start all over. So şu anda olması gereken, elinizde olması gereken bütün bilgiler var. Baştan başlayacağız. İstiyorsanız gözlerinizi kapatın, isterseniz açık olsun. Nefesinizi gözlemleyin. Gövdeyi oturma kemiklerinin üzerinde dengeleyin. Omurganızın yavaşça inip çıkmasına izin verin. Omuzlarınızın yanlarda rahatça asılmasına izin verin. Sadece gitmeleri istedikleri yerde olmalarına izin veriyorsunuz.
Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Boynunuzu herhangi bir gereksiz kasılmadan kurtarın. Eğer hiç kasılmamız yoksa hareket edemeyiz. Kaslar kasılarak hareket etmemizi sağlar. Ama gereksiz oranda kasılmalar olduğu zaman bunlardan kurtulabiliriz. Parmak uçlarınızla çok hafifçe kasılı bölgelere dokunarak gereksiz kasılmalardan kurtarmak için beyne sinyal yollayabilirsiniz. Buna biz PTG diyoruz. Pandemi öncesinde öğrencilerimiz de bunu çok kullanıyordu. Beyinde garip bir şey oluyor bu hafif dokunuşlar. O noktayı rahatlatmak için sinyal yollamaya başlıyor. Boynunuzu gereksiz kasılmalardan kurtardıktan sonra kafanızı helyum dolu bir balonmuşçasına çok hafif gövdenin üzerinde dengeleyin. Üst kollarınızın gövde kaslarından destekli bir şekilde yer çekimine asılı kalmasını izin verin. Ön kol, el ve parmaklarınızın dizlerinizin üzerinde hafifçe dinlendiğini hissedin. Ayaklarınızın yer tarafından desteklendiğini hissedin. Ve bacaklarınızın yavaşça yanlara düşmesine izin verin. Bu kinestetik farkındalığı koruyun. Yani nasıl hissettiğinize dikkat etmeyi bırakmayın. Ve nefesinizi gözlemleyin. Sadece farkına varın. Şu anda nasıl hissettiğinizi kafanızda bir yere not alabilirsiniz veya yazabilirsiniz. Soru ve cevapta sizden rica edeceğim. Eğer farklı bir şey hissettiyseniz paylaşmanızı rica edeceğim. Sunuma devam edeceğiz. You can practice kinesthetic awareness on your own by taking 10 minutes to comfortably lie on the floor, listen to your breath, and notice how each part of your body feels as it releases onto the floor beneath you. Set a soft timer so that your mind is not distracted by how much time has passed, and focus on tuning into the physical sensations in your body. Another thing you can do is set a timer for 20 minutes when you sit down to practice. When the timer rings, take a minute to notice your breath and check in with your body. You can go through cue sheet 1. Set your timer for another 20 minutes of practice and then check in with your body again. After 40 to 60 minutes, give yourself 5 minutes to walk and move your body gently before going back into another practice session. An Alexander technique teacher or another somatic educator can be very helpful in helping you develop more kinesthetic awareness. The second foundation of injury preventive technique is efficient muscle use. Efficient muscle use means using only the amount of muscular effort necessary to do an activity. Imagine that you are sprinting and walking. We may be using the same muscles to walk, but we're using much more energy and more force when we sprint. We want to use the right muscles and the right amount of energy for playing at our instruments. Let's do an example together. Take a moment and look at your arm from the elbow to the wrist. Pick one arm, maybe your left arm. So this is flexing, pulling the fingers in toward the hand. Another example of flexing is pulling the hand down. So again, flexion.
Pulling the fingers in, curling the fingers, pulling the hand down. These are from the flexors. So this is extension, pulling the hand back, wiggling the fingers, pulling the hand back, wiggling the fingers. So take a moment and experiment with this on your own hand. Now, if this is painful, you don't have to do it, or you can just do it very gently. This shouldn't be painful at all, but just notice flexion and extension in your hand. Now, extensors and flexors work together to help your fingers move. If both extensors and flexors are used exactly at the same time, it's called co-contraction. Co-contraction is much more work than just using the flexors and then using the extensors. Think of how easy it is to push a door open. Now imagine that another person was on the other side of the door pushing it closed as you're trying to pull it open. It would be much harder for you to pull the door open. Co-contraction is very similar. It's much harder for the fingers to move when both flexors and extensors are working exactly at the same time. Go back to your palm for a moment. So here's an example of co-contraction. If I use my flexors to curl my fingers quite tightly, and then while the flexors are curling my fingers in, I use my extensors to wiggle them. Feel what that feels like, how much work that is. Then release that. Now this time, just let your fingers be how they want. You don't need to use your flexors. Just use your extensors. How does that feel in your arm? Does it feel similar or different? People find that it's much easier and feels much more comfortable to wiggle the fingers with the extensors when they're not curling them with the flexors at the same time. This does not mean that you should never use co-contraction. It is necessary sometimes when we play. But if you understand how much extra work co-contraction is for the body, you'll be able to choose when to use your flexors, when to use your extensors, and when you want to use them together. Notice where you feel the most tension accumulate as you play and live your life. Maybe you would notice unnecessary tension in your neck as you lean over your phone to text. Maybe you'll feel tension in your back or shoulders after practicing. A great resource for more reading on efficient muscle use is What Every Musician Needs to Know About the Body by Barbara Conable, and you can find it on the resource list. As we learn more about how our bodies work, we can begin to use them more efficiently. The third foundation of injury preventive keyboard technique is optimal dynamic skeletal alignment. When we think of posture, we often think of holding our bodies in an uncomfortable, stiff, upright way. But when our bodies are in optimal dynamic skeletal alignment, we can move comfortably and do not need to hold ourselves in any correct posture. Take a moment and look at the skeleton on the slide. You'll be able to see that there are a couple of places of balance. You'll see a little 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These are great places in the body to think about optimal dynamic skeletal alignment. Take a Evet, bunu da yine beraber yapacağız. Balance points. You want to explain as you do? Sure. So your balance points are going to happen over each major joint of the body. So if you were to stand up, You want to come here? Okay, we're gonna, pardon, kamerayı hareket ettireceğiz biraz. and I'm in heels, so it's probably won't be the most balanced. I'll be right here. Okay, we're gonna start with the feet. So if you were to stand up,
Ayağa kalkabilirseniz eğer. You like to be balanced, kind of about shoulder width apart. You're not going to be imbalanced if you're standing if your feet are too close together. And of course, if you're going to be like this, it'll require more muscle activity. So the best way to stand. Eğer ayağa kalkarsanız bacaklarınızın omuzlarda hizalandığını hissedin. Bu noktayı doğru bulun. So shoulder width apart. Eğer çok açıksa hizalanmayacak, çok yakınsa hizalanmayacak. Okay. So then over your ankles, you'll want your knees to be aligned over the ankles, just like in that image. Yani dizlerinizin ayak bileklerinizin üzerinde hizalandığını hissetmek istiyorsunuz. And be sure that your knees are not locked, that they're just a little bit released, so that if they're locked, sometimes people can lose oxygen flow. So you want to have them loose. Eğer released. Eğer dizlerinizi çok sıkıyorsanız, kasıyorsanız oksijen akışını değiştirebilir ve bazı insanlar bu şekilde bayılıyor. Onun için dikkat edin. Dizlerinizi çok kitlemeyin. Hatta koroda söylüyorsanız eğer veya ayakta durmanız gereken bir şey yapıyorsanız uzun bir süre dizlerinizi kontrol etmeye dikkat edin. Çünkü bilincini kaybeden çok insan gördük koro konserinin ortasında. And so then from there you'll want to align your pelvis and your hip joints over your knee. Pelvik kaslarını ve kalça kaslarının, kalça eklemlerinin dizlerinizin üzerinde dizildiğinden emin olmak istiyorsunuz. And then from there you have your sternoclavicular joint here, and that'll be in line with the pelvis joint. And you want to feel your spine nice and gently lengthen. Omurgayla ilgili ne söylediğimizi hatırlayın. Yavaşça uzayıp kısaldığını hissetmek istiyoruz. Ve bunun olabilmesi için sternoclavicular eklem, kusura bakmayın Türkçesini şu anda hatırlayamıyorum ama buradaki kol eklemi, şunu yapınca hareket ettiğini hissettiğiniz eklem tam bu hizaların ortasında hissettirecek. Ve yanlış öğrendiğimiz veya algıladığımız bir şey de omurganın arkada olması. Omurgamız tam arkayı desteklemez, aslında bedenimizin tam ortasından geçer. Yani bu hizalamayı yaparken ayak bilekleri, diz, kalça eklemleri, sternoclavicular joint, omurganın tam ortada olması. And then finally we have the AO joint, which connects the spine to your skull. So it's the middle of your skull. Right. Yani kafatasınızın tam ortasındaki eklem, AO joint. Bunların Türkçelerini daha sonra paylaşacağım. Bakıp. Yoksa siz kendiniz de bakabilirsiniz. AO joint, kafayı omurgaya bağlayan eklemdir. Yani iki parmağınızı kulaklarınızın tam yanına koyarsanız ve kafanızı evet şeklinde sallarsanız eğer, kafanız tam omurganın üzerinde hareket ediyor demek. Yani omurganın bittiği yer bura veya şurada değildir. Aslında kafatasınızın içine kadar giden bir yerdir. Ve bütün bu noktalar dengelendiği zaman, when we are well balanced with all the points, this happens naturally, right? Bütün noktalar aşağıdan yukarı iyi dengelendiği ve desteklendiği zaman kafanın omurga üzerindeki dengelenmesi de doğal olarak olan bir şey. Yani şu anda tabii ki kameranız da açıksa kamera önünde yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaptığınız zaman, kendi başınıza da yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman ayaklarınızın yer tarafından desteklendiğini, dizlerinizi kitlemediğinizi, pelvik kasların rahatladığını, kalça eklemlerinin tam bu aşağıdaki bütün eklemlerin üzerinde hizalandığını ve geri kalan üst bedenin buna göre dengelendiğini hissedin. Bunu gün içerisinde hareket ederken yaparsanız eğer çok büyük bir fark hissedeceğinizi düşünüyoruz. Yeah, this doesn't mean that we should be frozen in this state forever. As you have to kind of move when you're playing. This stance to help us bring us back into a neutral alignment to give us a rest from all the tension that we may be experiencing and using while playing our instruments. Neutral alignment dediği şeyi sıfır noktası olarak düşünebilirsiniz. Scarlett'ın biraz önce söylediği şey, bu noktada
kasılı veya donmuş hissetmemeniz gerektiği. Çünkü çalarken normal hayatta hareket etmek zorundayız. Yoksa bir sonuç yok. Yani basit gibi bir şey de olsa bunları bazen söylememiz gerekiyor ki beynimiz algılayabilsin. Bu noktaya, bu destekli, iyi hizalanmış noktanın geri geleceğiniz bir nokta olması gerektiğini söyledi. Yani farkındalığınızı koruyup bu noktanın nasıl hissettirdiğini biliyorsanız bunu her zaman hareket sonrası veya hareket esnasında geri gelip o destek ve rahatlama hissini bulabilirsiniz. Son kısım için devam edeceğiz. By a cat using skeletal alignment to cushion her landing as she falls. Dynamic skeletal alignment isn't just for when we are standing or sitting. It's also for when we move, whether walking across the room or playing a fast scale in a Mozart sonata. This is best depicted by a cat using skeletal alignment to cushion her landing as she falls. As you're in the practice room this week, take some time to notice your alignment at your instrument. You can use a mirror to notice how you normally sit at your instrument. Don't try to actively sit up straight or pull or straighten your head or shoulders, but just notice what your alignment is. Then tune into your breathing and your kinesthetic awareness. Doing these things gives your body an opportunity to come into a more optimal alignment. You can also notice your alignment during your brief practice breaks every 20 minutes as you notice your breathing. Another great idea is to print a copy of the alignment image from the previous slide and fasten it to your mirror or above your kitchen sink or somewhere else that you will see it often. Seeing the beautiful balance and alignment will gently help your body move into a more comfortable alignment. The fourth foundation of injury preventive keyboard technique is understanding how much effort is necessary to produce sound at your instrument. This is different between instruments, but here is an example from the piano. When the finger pushes down the piano key, the hammer inside the piano strikes the string and sound is produced. The finger may stay on the key to keep it depressed, but once the sound has been produced, nothing changes that sound. No movement of the hand or pressure from the finger can change the tone that has been just produced. Experiment with how much physical effort it takes to make a single sound on your instrument. How much pressure does it take to depress a key? How much muscular effort does it take to play one note loudly? How much muscular effort does it take to play the note softly? Compare that amount of muscular effort to the amount of muscular effort you feel as you can play a single line of music. Finally, as you notice your movements over the next several months, don't judge anything as good or bad. Just notice what your body feels and acknowledge that feeling. Allow yourself to be curious. Invite yourself to be interested in your movements and your body. You can honor your body by noticing when it feels good and noticing when it is in pain. And if there are times when your body is in pain, know that pain isn't normal and that there are ways to manage and in most cases, eliminate pain completely. So why does any of this matter? Why are we here today talking about biomechanics, somatic education, efficient muscle use, and optimal skeletal alignment? These things matter because we are artist athletes, and good form allows us to maximize our musicality. These things matter because pain is not normal and should not be an accepted side effect of playing music. These things matter because musicians' health matters. These things matter because it is possible to be healthy,
musically and also healthy physically. Biomechanics helped me recognize which movement habits were contributing to the pain I felt. Somatic education helped me release unnecessary muscle tension that made my neck and shoulders ache so much. Playing the piano isn't physically painful for me anymore, and a wonderful thing happened when the pain went away. I felt more confident at my instrument. The parts of my brain that had been dealing with pain were now free to express musical content. Artistry and expression felt more genuine and more reliable. Thank you so much for attending our presentation today. If you have any questions or would like any more information about anything discussed here, feel free to reach out. Our emails are on the slide, or you can reach out to Ekin. Again, thank you so much for attending and have a wonderful day. Bu keyifli sunum için çok teşekkür ediyoruz size. Biz de burada söylediklerinizin deneyimleme fırsatı bulduk. Şimdi konuyla ilgili sorusu olan, soru sormak isteyen ya da merak ettikleriniz varsa kendilerine chat yoluyla veya el kaldırarak, ben gerçi göremiyorum ama Ben sormak istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim. Bence çok şey öğrendik. Çok faydalı oldu. İyi ki varsınız. Thank you so much for your participation today. And alt yazısı da harika oldu. Çok teşekkürler. Ayrıca çok uğraştınız biliyorum. Siz söz ettiniz, somatic movement centers. So I'd like to know in which countries these centers, the somatic movement centers, have been established. Is that just in US, or you can find it in China or Japan or? No, there's in China. I know there are definitely movement centers in Europe, depending on the somatic education you choose. Feldenkrais may exist in Europe, but I think Alexander technique definitely does, since it was developed in England. It's just a matter of searching depending on the movement method. Wait, let me translate. Çevireceğim genel olarak. Alexander Technique zaten İngiltere'de bulunduğu için orada eğitmenleri var. Eğer ararsanız Avrupa'da da bulabilirsiniz. Sadece bakmanız gerekiyor. Üzerine ekleyeceğim. Ben Türkiye'de Alexander Technique eğitmeni aradım ve bulamadım. Feldenkrais yine aynı şekilde. Yani Türkiye'deki durumu bilmiyorum ama Avrupa'daki okullarda Alexander Technique öğretildiğinden haberdarım. What about China? I think it's a small community that they are aware of this method, but mostly because of the language barrier, they have to work on a lot of translations. And I know for Alexander Technique, they have the technicians who is Chinese and doing the work of translation and giving presentations, but I'm not sure about Somatic and Feldenkrais yet for this. Eni'nin söylediği de Çin'de çok belli küçük bir grup insanın bunu yaptığı ama dil bariyerinden dolayı bunun çok yaygın olmadığı ve Çin kökenli bazı eğitmenlerin olduğunu, bunu çevirmenler yoluyla öğrettiklerini söyledi. Ama kullanılan değil, yani sunumdan da gördüğünüz gibi benim muhteşem çevirilerimle gördüğünüz her şey çok spesifik, çok böyle nokta atışı bir dil kullanmak zorundayız bunlarla uğraşırken. Ve bunların çevirisi çok zor. Nasıl bir dil kullandığınız beyninizin yapısını değiştiren bir şey. Ve bunu farklı dillerde yapabilmek için gerçekten hem orijinaldeki anlamı çok iyi bilmeniz lazım, hem de kendi dilinizdeki
aynı elementleri bir araya getirebiliyor olmanız lazım. Mesela bu metodu ben Türkçe'ye çevirmeye başladım ama biyomekanik terimlerinden haberdar olmayışım Türkçe'de tamamen durdurdu bunu. Çünkü yapamam. Yani bu derslerin sonucu aynı değil. So also just comment. Chat'te Celeste sunumu yapan arkadaşlardan biri de yine bir link yolladı. Alexander Technique. Evet, aynı zamanda Yunanistan'da olduğunu söyledi şu anda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Hı. Ben Polonya'dayım, Varşova'dayım ve bizim mesela Psychology of Music diye bir dersimiz vardı. Aynı şeyleri, sizin gösterdiğiniz şeylerin daha da fazlasını, çünkü şu anda zaten zaman kısıtlı, yani ben hani anlıyorum. Ama eğer şu anda Türkiye'den de ilgisi olan hani insanlar varsa ve burada paylaşmaktan da mutlu olurum. The Rock of Cortex diye bir sayfa var. Burada chiropractor nasıl söylenir Türkçe bilmiyorum. en yakını kırık çıkıkçı. Çıkıkçı ama bizdeki yani müzisyenler için kırık çıkıkçı gibi bir şey. Aynı şu anda konuştuğumuz konuyla alakalı aslında ve yani onlar bir eşti. Evet. Karı koca bu eğitimi veriyorlardı ve eşinin The Rock of Cortex diye bir sayfası var. Buradan hani ben paylaşmak istiyorum. Bazen free kurslar oluyor orada. Hani onlara katılabilirsiniz ve görsel olarak anlattığı için dil sorunu olanlar için de daha kolay olacağını düşünüyorum böyle bir şeyin. Ve bize de Psychology of Music, yani o müzik fizyolojisi dersinde öğrettikleri şeylerde her zaman Lilin Hoca'nın sorduğu gibi Alexander teknik, sizin şu anda gösterdiğiniz mesela 1 dakika içerisinde kaç kere nefes alıp veriyoruz ve o nefesi kaç saniyede veriyoruz. Bunun sinir sistemimizde olan bağlantısı, bütün vücudumuzu nasıl etkiledi ve aslında stres yönetimini bile azaltmaya kadar çok köklü değişiklikler olduğunu anlatan bir şey. Eğer ilginiz varsa ben chatte de yazabilirim. Hani Matthew Spencer diye bir tane adam. Aynı zamanda tabii ki Avrupa'da eğitim görmüş. Polonya'da değil açıkçası. Buradan yazabilirim. Eğer ilgilenen olursa hani ben de sadece eklemek istedim. Daha kolay anlaşılabilir belki sonra. Free kurslar var çünkü. Alexander Teknik maalesef Türkiye'de zaten ulaşılmıyor. Ulaşılınca da belli bir ücret karşılığında zaten hani özel olarak yapılıyor. Buradan gönderirsen seviniriz. Chat bölümünde yaz. Efendim? Chat bölümünde bu linkleri, ulaşabileceğimiz linkleri buradan yazarsan seviniriz. Emre Nur Beylerin bir sorusu var sanırım. Emre. Evet. Ben sormak istiyordum. Bu sunum sırasında Mr. Singh Foundation internet sitesinden birazcık okuma şansım oldu. Orada Taubman tekniğiyle bir karşılaştırma kısmında bir hareketten bahsediliyor. Basic stroke diye. Nedir tam olarak bu basic stroke? Onu ben merak etmiştim. So they got a chance to read on the Mr. Singh Foundation website that there's a comparison of Taubman method, and they're asking about the basic stroke and what it is. So, Celeste, do you want to go ahead and talk about it if you want to? Okay. Yeah, sure. So the basic stroke is the most biomechanically efficient means of producing sound at the piano. Wait, give me a second. Basic stroke, yani temel stroke nasıl çevirilir? Bunu bilmediğimi fark ettim. Basic stroke'un görüntüsünü gösterdim. Ondan sonra devam edeceğim. Budur. Basic stroke dediğimiz bir nota çalımıdır. Celeste'in tanımı da biyomekanik olarak en etkili bir şekilde ses çıkarma formu. Basic stroke dediğimiz şey bu. Do you want to explain why it's different from the Taubman? Yeah, so in a basic stroke, we're producing sound at the piano by means of lifting the forearm and then bringing the forearm down. So sound is produced this way,
In Taubman, sound is produced through rotation. Yani iki tane temel şeyden bahsetti. Listening metodunda şöyle bir yapımız var. Ve en küçük kullanacağımız levye olarak ön kolu kullanırız. Listening metodunda basic stroke, tek bir nota çalmak için yaptığımız hareket en temelde budur. Yani üst kol kaslarıyla ön kolu kaldırıp bu şekilde free fall, yer çekimine düşüyoruz. Taubman'da sırasında gösterdiği gibi rotasyon, yani ön kol hareketi ama kaldırmak yerine dirsek ekleminden çevirdiğimiz şöyle bir hareket var. Sesi bu şekilde yaratıyorlar. Farkı bu. Şunu da söyleyeyim. I'm just going to explain. This is not how it is throughout the whole thing. Taubman ve Listening metodunun farkı sadece en temel eğitim süresinde görülür. Yaklaşımların farkı nasıl adım adım bir araya getirildiğidir, sonucu değildir. Yani Listening metodunda da rotasyon kullanıyoruz. Taubman modeliyle çalanlarda da kaldırma hareketini görmeniz mümkün. Ama onlar rotasyonla başlarken biz Listening metodunda kaldırarak ve bütün eklemleri rahatlatarak başlıyoruz. Farkı da bu. Peki bir şey daha sormak istiyorum o zaman. Taubman tekniğinde genelde bu rotasyon hareketinin vücudun yapabildiği doğal olarak en hızlı hareket olduğunu savunuyorlardı. O zaman diyebilir miyiz Listening hızdan çok verimli enerji dağıtımına önem veriyor diyebilir miyiz bu konuda? Hani öyle bir fark var mıdır acaba? Yoksa they're asking if they can say Listening cares about the efficiency more than the speed. It's kind of the same thing. The more efficient that you are with your muscle use, the faster you can move. So if you were to take your arm right now and place it on your hand, and you tense up all your muscles and try to move laterally like this, it is going to be a lot harder than if you were to release your muscles and move. Let me translate. İkisi de aynı şey dedi. Eğer kaslarınızı etkili bir şekilde kullanıyorsunuz, hızlı gideceksiniz, hızlı çalabilirsiniz demektir. Ve gösterdiği örnek, bir elinizin klavye olduğunu düşünün. Bu şekilde tutun önünüzde. Ve kullanacağınız eli kasarak, yani bütün bu yapıyı kasarak yana doğru hareket etmeye çalışın. Ve ondan sonra rahatlatıp aynı hareketi yapmaya çalışın. Ve farkı hissedeceksiniz. Hız doğru kas kullanımından gelen bir şeydir. Yani önceliklerin değişik olması sonucu çok değiştirmiyor bu açıdan. It doesn't change the outcome, what you care about them. No. So, Yeah. And that's where the biomechanics comes in. Because if you understand how much tension is needed, and even muscle awareness and somatic education, if you understand how much muscle is needed to depress a key, you don't have to work as hard and you can play faster if you need to. Biyomekanik ve somatik eğitim bu noktada devreye giriyor. Eğer ses çıkarmak için ne kadar baskı gerektiğini biliyorsanız o kadar fazla çalışmanıza gerek yok ve daha hızlı hareket edebilirsiniz. Ama çok iyi sorulardı bunlar. Very good questions. Yeah. They're asking if it's possible to access the recorded version. Başka? That's Yeah. Link yollayabiliriz isterseniz. do they mean the Zoom meeting or like the YouTube video? The YouTube. YouTube için soruldu bu soru değil mi? Biri sunum linkine ulaşabilir miyiz diye bir soru sordu. Batuhan Tunay Meriç'ten. Ben bir şey sormak istiyorum. Piyanistlerde olan deformasyonlar, mesela tenisçi dirseği, golfçü dirseği, yani artık neredeyse her 3 kişiden birinde var yani. Ya çalışma dolayısıyla ya yani yanlış teknik. Siz bunları bu şekilde düzeltebileceğiniz, yani bu teknikler, sizin anlattığınız Alexander teknik gibi bu tarz teknikler Taubman değil, çünkü biz Emre ile beraberdik o Taubman'ı öğrenirken. Çünkü o dediğin gibi sadece rotasyonla alakalıydı. Sizce bu şeyler, yani bu teknikler, sizin anlattığınız hareketler
işte tenisçi dirseği, golfçü dirseği gibi rahatsızlıklara iyi gelir mi diyeyim, yani hani atlatmamızı daha kolaylaştırır mı ya da atlattırır mı yani? Gülümsüyorum çünkü yarınki sunumumuz sakatlıklar üzerine ama çevireceğim hemen soruyu. She's asking if this method is good for injuries, basically. Oh, yeah. I'm just gonna explain that here. Gördüğünüz herkes ve 4 gün boyunca göreceğiniz herkes bir noktada çalmayı bırakmak zorunda kalmış olan piyanistler. Ben doktorlar tarafından bir daha çalamazsın, piyanoya dokunamazsın denen bir insanım. 2 tane master bitirdim bu metot sayesinde. Ben de aynı şeyi kendimden örnek vereyim. Geçen pandemiden dolayı ikinci semestr evde geçirmek zorundaydık. Ve piyano yoktu. Benim bir arkadaşım var, çok yani iyilik olarak çok kötü bir piyano vermişti, elektronik piyanoydu. Ama yani Prokofiev 6 çalınmayacak bir piyanoydu, öyle söyleyeyim. Ve ben onun üstüne ders yapmaya çalışırken kendimi zorladığımı hissettim ve onun sonucunda tabii ki golfçü dirseğin, yani çok ileri düzeyde değilim ama var yani iç kolumda hala. Ve ben de o dediğim Psychology of Music dersi alıyordum. O dönem aynı şekilde online'dan alıyordum. Ve o şekilde kendimi bütün yaz iyileştirdim. Her gün çalışmaya başlamadan önce hala sizin söylediğiniz, işte gösterdiğiniz şeyleri ve benim hani daha fazla uyguladığım şeyleri yapıyorum ve yani dediğiniz gibi kesinlikle kanıtlanmış bir şey. Ben sadece size de sormak istedim. Hani eğer siz de hani faydasını kesinlikle gördüm diyebiliyor musunuz diye. Çünkü ben gördüm. Yani buradan da hani rahatsızlığı olan herkese ya da en ufacık bile rahatsızlığı olmasa, çünkü bedenimizin açılmadan aslında çalışmaya başlamamamız gerektiğini öğrendiğimiz bir aslında teknik diyeyim. Yani bizim alışık olmadığımız bir şeydi. Ve ben de aynı şeyleri yaşadım yani sizinle. Hemen çevireceğim anlayabilmeleri için. She just shared her own experiences with injuries. So she was explaining that she was learning an electronic keyboard and she had to practice Prokofiev 6 on it. And she just kept practicing during the pandemic and she just tried to have lessons. And as a thing, she had a tennis elbow situation, nothing too bad, but she had to actually go through a retraining of her own just by herself by taking the classes that she could and just listening to her body, which is something great that you can do if you're in that situation. Yeah, but siz devam edin. Çok bu konuya daha eğer yarın da katılacaksanız yarın o şekilde gidebiliriz. Eni ve ben kendi sakatlıklarımızdan konuşacağız. Çok sunumun kendisi çok sistematik ve hani şu sakatlık şöyledir şeklinde olmayacak ama herkesin yaşadığı şeyleri paylaşabilmesi için bir platform yaratmayı umuyoruz. Eğer yarın katılabilecekseniz lütfen aklınızda bulunsun. Evet, çünkü bizim okulumuz devam ediyor burada yüz yüze. O yüzden gelebildiğim sürece zaten katılıyorum. Yani 4 gün boyunca göreceğiniz şey, bugün en temeli gördünüz. Yarın biz sakatlık hikayelerimizi paylaşıp herhangi bir sorularınıza yardımcı olmaya çalışıp eğer ağrı ve sızınız varsa size iyi bir kaynak olmaya çalışacağız. Ondan sonraki gün mental çalışma, zihinsel çalışma üzerine konuşacağım. Çünkü eğer sakatsanız muhtemelen böyle bir şeye ihtiyacınız var ve bazı düşünce yapısını değiştirmemiz gerekecek. Ve 4. gün arkadaşımız Andrea, konser piyanisti, dünya çapında çalmış, festivalleri yönetmiş, katılmış ve aynı zamanda bu metoddan geçen arkadaşımız size bütün bu aşamalardan geçtikten sonra yarışma ve performanslara nasıl hazırlanıyoruz bunu anlatacak ve bazı kendi öğrencilerinden de örnekler gösterecek. Yani 4 günlük size böyle bir şey hazırlamaya çalıştık. Hepsi birbirine bağlı. Soruların hepsi çok güzel. Gerçekten yani çok mutluyum şu anda. Ama aklınızda bulunsun, sadece bugün değil, başka günlerde de bu şekilde soruları sorabilirsiniz.
Celeste ve Scarlett'ın sunumuna dair başka sorularınız varsa lütfen sorun. Sanırım herkesin aklında oluşan sorular birkaç gün sonrası için hazırlık niteliğinde. Çünkü hepimizin müzisyen olarak mutlaka hayatının bir döneminde belki geçici, belki kalıcı rahatsızlıkları oldu bir takım şeyler yüzünden ve muhtemelen herkes de onu merak ediyordur yani şu an. Şimdi bir temel oluşturduk bu akşam. Aslında benim de merak ettiğim şeyler var ama sanırım Perşembe veya Cuma günü beklemem gerekiyor. Mental açıdan bu sorunları sadece rahatlama tekniğinin ötesinde zihinsel olarak da bu kasları kullanımla ilgili aslında çok merak ettiğim şey var. Çünkü bugünkü sunumumuzdan sonra mesela şöyle bir şey oluştu kafamda. Yani sizin anlattığınız bedeni rahatlatma, tamam evet, zaten her müzisyenin mecburen yapmak zorunda olduğu bir şey belki ama çalınan esere göre bazen o kadar rahat olamayabiliyorsunuz. Yani mesela çok yoğun teknik veya çok yoğun mesela Rahmaninov ya da Liszt gibi eserlerin, bestecilerin büyük eserlerini çalarken o kadar rahat olmanız bazen mümkün olmuyor. Veya mental olarak çok rahat olamıyorsunuz. Yani o kadar teknik zorluğu üstesinden gelmek için hem kaslarınız ayrı hem kafa ayrı şekilde yoruluyor falan gibi. Bunların hepsinin kombine edildiği bir mümkün müdür ya da bu nasıl yapılır? Aslında ben de bunu merak ediyorum. I'm going to translate, but I think I would like to answer that question. So he's asking that he just said releasing the body and being aware is something that every musician has to be doing. Mm-hmm. But what do you do when you're at an advanced repertoire, like you're playing opera, you're playing etudes? Mm-hmm. You can't be mentally or physically released at all times. So, like, what do you do? How do you do that? Is there a way to put all that together? Was the question. Celeste, would you like to say anything? So when you learn this in small fragments, if you have a large piece, if you break it up into very small pieces, and you practice a very small chunk of it, and then you practice releasing, and then you practice the next small chunk, and then you practice releasing. You practice in those very split-second release points. And then when you put those two chunks together, the habit of releasing is still there in the middle. And so that's how I learn fast passages or big passages in little chunks with release points, and then I put them together, and the release point is just becomes a habit. But I have to start at the very beginning, especially in big repertoire, otherwise I'll get so tight. Let me translate first, and don't forget. Celeste'in söylediği şey aynı zamanda benim sunumda da göreceğiniz bir şey. Fragman çalışması, parçacık çalışması dediğimiz bir şey. Listening metodunda ve bunları ben tekrar söyleyeceğim 4 gün boyunca bu arada. Patronum, pastör, Kristen her zaman söyler. Bir insanın bir şey dinlemeye başlaması için en az 5 kere söylemeniz lazım diye. Onun için aynı şeyleri duyunca söylediğimi unuttuğumu sanmayın. Tekrar ediyorum. Şimdi fragman, parçacık çalışması listening metodunda olan bir şeydir. Özellikle virtüöz seviyesindeki parçalarda biz yavaş çalışmayız. Yavaş çalışmak yerine kısa parçaları alıp temposunda, nüansında, müzikal konseptinde her şey olarak önce kafada hayal edip sonra fiziksel olarak yaparak çalışırız. Celeste'in söylediği şey de bu fragmanların zaten bir rahatlıkla bir araya getirildiği. Siz o fragmanları, parçacıkları zaman içerisinde arka arkaya koyarak bütün bir parçayı elde etmiş oluyorsunuz. Ve parçalar arka arkaya koyulduğu zaman aralarındaki rahatlık da zaten orada oluyor. Yani sizin rahatlamaya çalışmanıza gerek yok. Öğrenilmiş bir hareket olmuş oluyor. I'll add to. And one of the goals of the listening method is to be sure that your body is habitually knowing how to release and how not to be tense or overly unnecessarily tense in specific moments so that your mind can just focus on the music. The method takes you through a sequence over weeks and even years of you really understanding at the basic level of muscle awareness of how much you need and if you are tense and if you are not tense. And then when you apply it to repertoire,
once you're able to do these foundational practices with fragment work, then when you perform, you don't have to worry about what your body is doing because your body has ingrained it and is embodying it. And so that's when it becomes more efficient. It's more work in the beginning, but then when it comes time to performance, your body will know what to do and your brain will know what to do. Okay. Her şeyi kelime kelime hatırlayamadım. Zaten sıkıntı yok. Genel çevireceğim. Lister-Sync metodunun hedefi bütün bu release mekanizmi, yani rahatlatma mekanizmasının bir alışkanlık haline gelmesi. Yani bir süre sonra beyniniz bunu düşünmeyecek. Bunu zaten yapıyor olacaksınız. Ki bana söylediklerinde inanmamıştım. Ama oluyor. Beyniniz bu şekilde öğrenebiliyor. Ve söylediği şey, bunun hakkında düşünmek zorunda kalmadığınız zaman mental olarak tek meşgul olduğunuz şey önünüzdeki iş ve müzik. Temelde bu. Ve bu yıllar Pardon, lafınızı böldüm. Şimdi bu anlattıklarınız acaba genetik hastalıklarda, mesela bende gevşek bağ dokusu sendromu olduğu söylendi. 15 yaşından beri normalde arpçıydım ama arpı bırakmak zorunda kaldım. Hani dediğiniz gibi, yani gittiğim 15 yaşından beri sürekli fizik tedaviler, işte doktorlar, farklı üfürükçüye kadar gittim, öyle söyleyeyim. Ama yani belim, boynum, omzum, kolum, iki kolumda da tenis dirseği var, tendinit var. İşte golfçü dirseği var ya, bu ama şey dediler, gevşek bağ dokusu sendromundan kaynaklı olduğu için bunları yaşayacaksın ya, bunlar düzelecek şeyler değil dediler. Bu tarz yani genetik problemleri de düzeltebilir miyiz? Yani ben tekrar çalabilir miyim mesela? Onu merak ediyorum. Çünkü şu anda çalabilecek durumda değilim. O gösterdiğiniz hiçbir hareketi de rahat bir şekilde yapamadım. Otururken bile mesela ağrım oluyor belimde, boynumda. Yani sürekli belki kasılmaktan ama öyle bir alışkanlık var yani ve sürekli bir ağrı var vücudumda. Yani bunlar da hani bunları kapsıyor mu bu anlattığınız şeyler? Onu merak ediyorum. I will respond very quickly. She's injured. Basically, she's asking about the genetics and if it treats it. So I will just clarify. Lister-Sync metodu tıbbi bir yardım değil. Ama hali hazırda olan rahatsızlıkların etrafında nasıl ağrısızca hareket edebiliriz bunu öğretir. Yani biz öğretmenler olarak sakat biri bize geldiğinde onları iyileştirmeye çalışmıyoruz. Önümüzde her zaman case study dediğimiz doktor notları, timeline olarak ne zaman nereye gittiler, hangi tanıyı aldılar, bunlara dair bütün bilgiler elimizde var. Ama bizim bir iyileştirme gücümüz yok, bunun için eğitimimiz yok, hiçbir şey yapamayız. Yapabildiğimiz şey hareket ve alışkanlıkları analiz edip bunlara göre, gördüğümüz şeylere göre temel biyomekanik prensiplerini uygulamak. Şimdi sizin durumunuza ben cevap veriyorum çünkü çok benzeriz. Doku yumuşak gevşekliği, hiperelastiklik mi? Size hiperelastiksiniz diye bir şey söylendi mi? Evet. Evet, bende de aynı şey var. Birçoğumuzda var. Ama bende bütün eklemlerde olan ve kemik gelişiminin olmamasından, bazı genetik faktörlerden dolayı olan bir şey. Ya benim de muhtemelen öyle. Çünkü mesela ben bir düştüğümde kemiğim kırılır. Yani o yüzden mesela geçen düştüm, omzum kırıldı. Düştüm, parmağım çatladı. Yani normal insanlardan böyle cam bebeklisin diye söylerler. Yani kalktığım zaman mesela bir anda belim tutulmuş ya da bir tarafım çıkmış gibi oluyor. Yani o gerçekten hani bedensel, gelişimsel bir sanki sorun gibi yani. Size söyleyebileceğim piyanist olsaydınız kesinlikle bizimle iletişime geçin, hani videolayın derdim. Arp çaldığınız için şimdi çok net bir şekilde konuşamayacağım. Söyleyebileceğim şey şu. Yani ben piyano çalamamaktan piyano, bas, bateri, ukulele, gitar çalabilecek konuma geldim. Yani bir sürü farklı boyut ve farklı pozisyondan bahsediyoruz burada. Ve bunu çok dikkatli bir şekilde spor yapmaya başlayıp bir yılın sonunda ağırlık kaldırmaya başlamak.
Yani çok bunu müzik alanında duyuyorsunuz. Ağırlık kaldırma. Yok kasların büyük olmasın falan filan. Dinlemeyin öyle şeyleri. Çok fazla bilimsel çalışma var böyle şeyleri kulak asmak için yani. Öyle mümkünatı yok. Yani kesinlikle spor yapmanız lazım. Ama çok dikkatli bir şekilde. Çok iyi bir doktor bulmanız lazım. Ki size doğru bir yolda tutabilsin. Ve bazı somatik eğitimcilerle iletişime geçmeniz gerekebilir. Biz de size yardımcı olabiliriz. Ama duyduğum kadarıyla umutsuz bir vaka değil bu. Çünkü dediğim gibi benim omurgamda da kis vardı. Kaburgalarım hala yerinden çıkar. 2 yıl öncesine kadar sol omzumu hala yerine oturtmak zorundaydım piyano çalarken. Ve böyle şeyler hissediyorsanız tek başınıza değilsiniz. Bize nasıl ulaşabilirsiniz onu düşünüyorum. E-mailinizi yazsak, detaylı bir şekilde konuşmak isterseniz yardımcı oluruz. Çok sevinirim. Tamam. Onu ben, yani kim olursa lütfen type your emails. Herhangi birine ulaşabilirsiniz. Bu şeylerde şey yapmayın, çekinmeyin. Yes, Celeste, sorry. She is very similar to my body type with all the injuries that she has. She has hypermobility to the degree that it's probably EDS, honestly. She's like easily injured, and she had to stop playing the harp because of her injuries, because she's in pain. She's in a lot of pain. She couldn't even get through the basic motions throughout your presentation. E-mail adresleri de bu arada chat bölümünde geldi. İhtiyacınız olursa oradan ulaşabilirsiniz. Elif için belki Cuma günü yapılacak sunum da etkili olabilir. Eğer mental çalışmanın gücüyle ilgili bir sunum yapacaksınız sanırım. Hepsine katılacağım zaten. Ben onları kaçırmam. Yani biyolojik işin o kısmının ötesinde mental olarak da çok büyük bir zamandan kazanç ve efordan kazanç gibi bir şey hissediyorum ben. Cuma günü akşamki konusu hani buna ithaf edecek gibi. O yüzden o da faydalı olacaktır. Başka soru sormak isteyen var mı? Buyurun hocam. Celeste, where are you? I'm taking care of my sister. She's having a baby, so I'm at her. In which state of America? Colorado. Colorado. Okay, so you're not together, right? Unfortunately not. Okay, I see. So I'd like to thank you again and say that all the countries around the world used to celebrate the Teachers' Day in different days. And today in Turkey is the Teachers' Day. So I'd like to celebrate with you. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ve bir şeyi sadece söyleyeyim, sunumlara geleceksiniz şimdi. İlk günde burada olduysanız soru cevap kısmında biraz daha detaylara girdik. Sunumların kendisi çok çok derin bilgiler içermeyecek. Lütfen sorularınızı her zaman yazın. Hepimiz sürekli burada olacağız. Hepimizin farklı deneyimleri var. Ve size elimizden geldiğince cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışacağız. Sunumları temel bilgi olarak alın. Kişisel bilgiler için de kendi sorularınızı hazırlamış olun. Tamam, o zaman tekrar teşekkür ediyoruz size bu güzel sunum için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Yarın 5. oturumumuzda asistan profesör Seyir Opus 116 Brahms'ın fantazilerinin müzikal konularından bahsedecek ve 6. oturum olarak saat 8'de, yarın akşam saat 8'de Annie Wang ve Ekin Cemre Üstünel'i tekrar göreceğiz. Klavye ve bireysel hikayeler üzerine olacak. Zaten kendisi de bahsetti. Yani konuşmak isteyen ve bu konuda kendi hikayelerini de paylaşmak isteyen arkadaşlarımızı mutlaka buna da katılmaya davet ediyoruz. Bugünün devamı olarak. Thank you. Thank you for having us. O zaman teşekkür ediyoruz size. Yavaş yavaş
kapatalım. Güzel soru için tekrardan. Herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. Yarınki oturumlarda ve sonraki oturumlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.